Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün Alize Angora Gold ip ile başlanmış bir bayan yelek modelinin anlatımını yapmak istiyorum. Modelim 38 bedene uygun büyüklükte olacak şekilde başlanılmıştır. Alize Angora Gold ip ve 3 numara şiş ile başladığınız takdirde ön parçaları 76 ilmek, arka parça ise 134 ilmek ile başlayabilirsiniz. Ön parçalar 76, arka parça ise 134 ilmekle başlanıldığı takdirde 38-36 bedene uygun olacaktır. Kullandığınız ip ve şiş kalınlığı arttıkça ölçüleriniz de değişecektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak başlayın. Modelimin lastik kısmını videonun alt kısmını açıklama olarak ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Modelimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarlayıp 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Herhangi bir ajuru olmayan yelek, şal ve bebek örgülerine de uygun bir örnek oldu. Şimdi ben sizlere 3 model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. 3 model için 6, 12, 18 2 kenar ilmeği ile birlikte 20 ilmek başlayarak hemen model anlatımına geçmek istiyorum. Şu anda 20 ilmeğimizi hazırladık. Örgümün ön sırasındayım. İlk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki 4 ilmeği düz örüyorum. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz şeklinde ilk sırayı ön yüzde kuruyoruz. Kenar ilmeğini ters ördüm. Örgümün arka sırasındayım. Burası ikinci sıra. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve burası örgümün 3. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk başlangıçta 2 ilmek ters ilmeğim var. Devamında sayıyorum. 2 tane de düz ilmek ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ve 5. ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra 3. ve 4. ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Buradan ikinci bir yeni ilmek çıkartıyorum. 2. ve 3. ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Buradan 3. kez yeni bir ilmek çıkartıyorum. İlk ilmek ile 2. ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Buradan 4. kez yeni bir ilmek çıkartıyorum. Devamında ara boşluklarına girdiğim bu 4 ilmeği düz örerek tamamlıyorum. Sonraki 2 ilmeği ters örüyorum. 2 modelimin arasında 2 adet ters ilmek boşluğumuz var. Şimdi ikinci modele geçtiğim zaman başlangıçtaki 2 ters ilmekten sonra 2 de düz ilmek ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek sayıyorum. 4. ve 5. ilmeğin ara boşluğuna girerek yeni bir ilmek çıkartıyorum. Burada ilmekleri çok kısa tutmayın. Sonra 3. ve 4. ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. 2. ve 3. ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. 1. ve 2. ilmeğin arasından 4. kez ilmek çıkartıyorum. Burada ilmek sayısı 2 katına çıkmış oluyor. 1, 2, 3, 4. Arasına girdiğim 4 ilmeği düz örerek devam ediyorum. Devamında 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar 4. ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan bir tane ilmek çıkarttım. Bir öncesine girerek 2. ilmeği çıkarttım. Tekrar bir önce boşluğa girerek 3. ilmeği çıkarttım.
Her defasında bir önceki ilmeğin ara boşluğuna girerek tam 4 adet ilmek çıkartıyoruz. Ve sonra ara boşluklarına girmiş olduğumuz bu 4 ilmeği düz örerek devam ediyoruz. Sonrasındaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi burası örgümüzün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Sonra 4 taneden 8 taneye çıkan ilmeğime geldiğim zaman bu ters ilmekleri ikişerli olarak topluyorum. İlk 2 ilmeği ters örerek topladım. Sonraki 2 ilmeği ters örerek topladım. Tekrar sonraki 2 ilmeği ters örerek topluyorum ve son 2 ilmeği ters örerek topluyorum ve tekrar 1 2 3 4 ilmeği düşürmüş oluyorum. Aradaki 2 ilmeği düz ördük. Sonraki 8 ilmeği ikişerli olarak beraber toplayarak örüyoruz. İkişerli olarak son ilmeklerimi de topladım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi bu defa kaydırma yapmamız gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk 4 ilmeğimi, modele uyguladığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters. 4 ilmek düz örüyorum. 2 modelin arasındaki 2 ilmeğimi ters. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Bu sırada düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örerek ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. İkinci modeli uygularken kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Burada aynı ilk başlangıçtaki gibi başlangıçta 2 tane ters ilmeğim var. Bunları 1 2 3 4 tane sayıyorum. 4. ve 5. ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. 3. ve 4. ilmeğin arasından ikinci bir yeni ilmek çıkartıyorum. 2. ve 3. ilmeğin arasından 3. kez bir ilmek çıkartıyorum ve ilk ilmek ile ikinci ilmeğin arasından 4. kez ilmek çıkartıyorum. Bu ara boşluklarına girdiğim ilmeklerimi 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar başlangıçtaki 2 ters olan bölüme geldim. 4 ilmek sayıyorum. 4. ilmeğin bittiği yerden bir tane yeni ilmek çıkartıyorum. 3. ilmeğin bittiği yerden 2. ilmeğimi çıkartıyorum. 2. ilmeğin bittiği yerden 3.'yü, ilk ilmeğimin bittiği yerden ise 4. ilmeğimi çıkartıp ara boşluklarına girdiğim bu 4 ilmeği düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Devamında kalan 2 ilmeğimi düz örerek model uygulayamayacağım için kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ördüm. Burada aradaki bulunan 2 düz ilmeğimi önce örüyorum.
Sonra 8 tane olan ters ilmeğe gelince bunları ikişerli olarak beraber ters örerek topluyoruz. Ve tekrar 4 tane düşürüyoruz. Aradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ikişerli olarak beraber topluyorum. Devamındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada tekrar ön yüze geçtiğimiz zaman hemen hızlıca bir kez daha kuruluşunu göstermek istiyorum. Kenar ilmeğinden sonra burada 2 tane ters ilmeğimiz var. Bunun öncesindeki 2 ilmek daima ters örülerek ara boşluk şeklinde devam edilecek. Burada 2 ters ilmeğe geldiğim zaman buradan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. ilmeğin arasından bittiği yerden 1 ilmek. 3. ilmeğin bittiği yerden ara boşluktan yeni bir ilmek. Bu şekilde her defasında bir önceki ilmeğin ara boşluğuna girerek 4 adet yeni ilmek çıkartıyoruz. Sonra ara boşluklarına girdiğimiz bu 4 ilmeği düz örüyoruz. Sonrasındaki 2 ilmeği ters örerek iki modelin arasında boşluk veriyoruz. Ve 2 ters ilmeğe geldiğimiz zaman tekrar bunu 4 ilmek sayıyoruz ve modelimizi uyguluyoruz. İlmeğimi ben kaçırdım burada. Aynı şekilde 4. ilmeğin ara boşluğundan girerek ikinci modeli uyguluyoruz. İkinci modeli uyguladıktan sonra arada 2 tane ters ilmeğimizi devam ettiriyoruz. Burada sonda 4 ilmeğimiz kalmış. Hemen bu 4 ilmeğin ara boşluklarına girerek yeni ilmekler çıkartıyorum ve modelimi oluşturmaya devam ediyorum. Bu şekilde her defasında kaydırılarak devam eden bir model. Arka tarafa geçtiğimiz zaman ise ters olan 8 ilmeğimizi ikişerli olarak topluyoruz ve 4 tane tekrar geri düşürüyoruz. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeklerimi ise ikişerli olarak beraber topluyorum. Bir, iki, üç model uyguladıktan sonra ilk başlangıçtaki işlemleri yaptığımız bölüme geri dönüyoruz. Hemen bu sırayı örerek görelim ve bitirelim. Kenar ilmeğinden sonraki ilk 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Devamındaki 4 ilmeği düz. Bu sıra örgümüzün ilk başlangıcındaki yaptığımız işlemlere geri döndüğümüz sıra. Dört ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters örerek örgümü bitirdim. Herkese kolay gelsin.